Bugün bir cep telefonunu sökeceğim. Bu cep telefonunun içinden bizim kullanabileceğimiz bir parça çıkacak mı? Ona bakacağım. Hem de içi hakkında bilgi sahibi oluruz. Burada cep telefonunun pili var. Çalışmıyor gördüğünüz gibi. Bu pil şişmiş zaten çalışmaz ama ben telefonu başka pille de denedim. Onunla da çalışmadı. Zaten pilde de bir gerilim görünmüyor. Bütün cep telefonları böyle vidalı değil. Bunu sökmek daha kolay geldi açıkçası. Arka kapakta ilgi çekici bir şey yok. Bu titreşim motoru. Cep telefonunuz titreştiğinde bu motor dönüyor. Buradaki etiket de telefonun içine su kaçarsa tamamen kırmızı oluyor. Oradan telefonun su temaslı olduğu anlaşılıyor. Bunlar göstergenin bağlantıları. Bunları açmamız lazım. Bu da telefonun kulaklığı. Minik bir hoparlör bu. Titreşim motoru ve de kulaklık. Şurada selfie kamerası var. Onu bir çıkaralım. Bakın görüyorsunuz kamera ne kadar minik. Yani konnektörü falan o kadar küçük ki. Bunu kullanmak neredeyse imkansız. Burada ekranın kontrol entegresi var. Bu iki tane konnektörle ekran hem sürülüyor hem de ekrandaki ledler yakılıyor. Bu da arkadaki ana kamera. Gördüğünüz gibi bunun da minicik konnektörü. Yani bu konnektörü amatör birinin kullanması çok zor. Titreşim motorumuz. Bu da dönerken etrafını titreştiriyor. Şimdi bu telefonun işlemcisine bakmıştım ben. İşte böyle bir ana yapısı olduğunu tahmin ediyorum. Ama her şeyi ekranların altına gizlemişler. O ekranları açacağız şimdi. Bakalım neler var.
Bu arada parmağımı da dolaştırıyorum ki yani devrelerin ne kadar küçük olduğu anlaşılsın. Bunlarla uğraşmak neredeyse imkansız. İşte kamera bağlantısı. Şu ekranlama metallerini açalım da içlerine bir bakalım neler varmış. Bu gördüğünüz entegre şemada pembeyle gösterilen entegre. İşte USB şarjı, audio kodeki bu kontrol ediyor. Görüyorsunuz ne kadar minik devreler. Bu entegre şemada gördüğünüz alıcı vericinin RF çıkışını sağlıyor. Yani telefonun dış dünyayla bağlantısını sağlayan RF yazan kısım. Telefonun alıcı verici kısmı yani. Kartın öbür tarafına geçersek işte bu ortada gördüğünüz telefonun ana işlemcisi. Onun yanındaki de bellek modülü. Şu diğer büyük kısımda ne var bir de ona bakalım. Bu entegreler telefonun alıcı verici kısmı. Şemada bu transceiver diye gördüğünüz kısım. Arka tarafında da RF vericisi var. Onu görmüştük. Buradaki şu minicik entegrenin de fonksiyonlarına bakın. İşte hem Bluetooth, Wi-Fi, GPS, ayrıca FM radyoyu bu entegre kontrol ediyor. Burada da bir gerilim çevirici var. Telefonun şeması olmadığı için ne yaptığını bilemiyorum ama belli ki telefonun bir bölgesine gerekli gerilimi üretiyor. Yani normal pil geriliminden farklı bir şey üretiyor muhtemelen. Şöyle bir genel göz atarsak işte işlemci ve yanında bellek kısmı. Burada telefonun alıcı verici kısmı. İşte FM radyo, GPS, Bluetooth, Wi-Fi kısmı. Gerilim dönüştürücü. Yandaki butonlar. Burada bir konnektör. Bu kulaklık çıkışı.
Şu bir mikrofon. Burası USB girişi. Bu tarafa bakarsak iki tane sim kartı var bu telefonun. Onların bağlantıları. Pil bağlantısı ve şarj devresi. Burada ana kameranın bağlantısı. Bu çip bahsettiğim gibi işte USB'ye, şarja, audio kodeke bakan çip. Bu da RF çıkışımız. Şurada zaten anten konektörü var. Buradan ekran bağlantılarımız var. Bu da microSD kart okuyucu. Bu pinlerle kartı okuyor. Ne kadar küçük bir yere neler sığdırıldığını görüyorsunuz. Minicik bir anakart ve bütün fonksiyonlar burada. Dediğim gibi bu pil şişmiş bir pil. Yani cep telefonundan işe yarar bir tek bu çıkacaktı bana. Bu telefonda o da işe yaramayacak. Titreşim motoru. Asıl kamera. Dediğim gibi konektör o kadar küçük ki kullanılabilir bir şey değil. Telefonların ekranları da kullanılamıyor. Çünkü konektörleri vesaire hepsi özel yapım. Sadece bu telefona özel. Gördüğünüz gibi bir telefonu sökmeyi bitirdik ama burada amatör bir elektronikçinin kullanabileceği pil dışında bir parça yok gibi görünüyor. Bunlar çok özel cihazlar ve içinden alınabilecek bir şey yok gibi. Sadece merakımızı gidermiş oldum. Başka bir videoda görüşmek üzere.